Selam millet, Geveze Meclisi'ne hoş geldiniz. Ne haber? Bugün gündemimizdeki diğer konulardan biraz daha farklı, biraz daha ağır bir konuyu masaya yatıracağız. Hepimizi derinden sarsan futbol dünyasını yasa boğan bir olayı, genç yaşta aramızdan ayrılan başarılı futbolcu Diogo Jota'nın trajik ölümünü konuşacağız. Bu sadece bir spor haberi değil. Bu şöhretin ve başarının zirvesindeyken bir anda her şeyin nasıl tepetaklak olabileceğinin, hayatın ne kadar kırılgan olduğunun ve bir kriz anında bilginin dijital dünyada nasıl bir çığ gibi büyüyüp bazen de yanlış yöne evrilebildiğinin hikayesi. Gelin bu trajik olayın ardındaki gerçeklere, doğrulara ve yanlışlara birlikte saygılı bir merakla bakalım. Her şeyden önce manşetlerin arkasındaki insandan başlayalım. Kimdi Diogo Jota? Çoğumuz onu yeşil sahalardaki hızı, bitiriciliği ve zekasıyla tanıyoruz. Portekiz'de başlayan futbol yolculuğunda basamakları hızla tırmanmış, yeteneğiyle önce ülkesinde, sonra da dünyanın en prestijli ligi olan Premier Lig'de adından söz ettirmişti. Son durağı milyonlarca taraftarı olan Liverpool'du. 28 yaşında, kariyerinin en verimli çağındaydı. Ama Diogo Jota sadece bir futbolcu değildi, o bir eşti. 3 çocuk babasıydı, bir evlattı ve bir kardeşti. Ve bu trajediyi daha da dokunaklı kılan detay da burada yatıyor. Bu korkunç kazadan sadece 2 hafta önce, 22 Haziran 2025'te uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı Rute Cardozo ile evlenmişti. Sosyal medyada paylaştıkları sonsuza dek evet sözü bu acı haberle birlikte yüreklerimize bir taş gibi oturdu. Ve acı bir tesadüf ki o gece yanında yine bir futbolcu olan kardeşi Andre Jota da vardı. 26 yaşındaki Andre de Portekiz'de profesyonel olarak futbol oynuyordu. İki kardeş, aynı tutkunun peşinden giden iki genç insan ne yazık ki son yolculuklarına da birlikte çıktılar. Peki o meşhum gecede ne oldu? Elimizdeki resmi raporlara ve doğrulanmış bilgilere göre olayı yeniden canlandıralım. Tarih 3 Temmuz 2025, Perşembe. Saatler gece yarısını biraz geçiyor, yaklaşık 0.35 suları. Yer, İspanya'nın Zamora kenti yakınlarındaki A52 otoyolu. Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin içinde bulunduğu yüksek performanslı Lamborghini marka araç, Benavente istikametine doğru seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkıyor. Bu basit bir yoldan çıkma vakası değil. İspanyol yetkililerin Salida de Via olarak tanımladığı olayda araç yoldan çıktıktan hemen sonra alevler içinde kalıyor. Yangın o kadar ani ve şiddetli ki, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri sadece araçla değil, çevredeki bitki örtüsüne sıçrayan alevlerle de mücadele etmek zorunda kalıyor. 112 acil durum hattına gelen çok sayıda çağrı, olayın vahametini ilk andan itibaren ortaya koyuyor. Olay yerine İspanyol jandarması, Guardia Civil, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Ancak ne yazık ki sağlık personeli olay yerine ulaştığında yapılacak bir şey kalmamıştı. 28 yaşındaki Diogo Jota ve 26 yaşındaki Andre Jota'nın hayatlarını kaybettikleri olay yerinde teyit edildi. Akıllardaki en büyük soru şu: bu korkunç kazaya ne sebep oldu? Resmi ve detaylı kaza raporu henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancak soruşturmayı yürüten kaynaklardan basına sızan ilk ve en güçlü teori, kazanın bir lastik patlaması sonucu meydana geldiği yönünde. Bu teoriyi biraz daha anlaşılır kılalım. İddiaya göre Jota'nın kullandığı araç otoyolda başka bir aracı solladığı esnada lastiklerinden biri aniden patlıyor. Şimdi bir an için düşünün. Yüksek hızda, muhtemelen saatte 120 kilometrenin üzerinde bir süratle giderken, aracınızın en temel kontrol noktalarından birini, bir lastiği aniden kaybediyorsunuz. Bu özellikle gücü ve hızıyla bilinen bir spor arabada direksiyon hakimiyetini neredeyse imkansız hale getirebilir. Kontrolün kaybedilmesiyle aracın yoldan çıkması ve çarpışmanın şiddetiyle yakıt haplarının koparak aracı bir alev topuna çevirmesi, ne yazık ki saniyeler içinde gerçekleşen bir felaket senaryosu. Bu henüz bir ön teori olsa da, olayın neden bu kadar ani ve feci sonuçlandığını büyük ölçüde açıklıyor. Bu trajedinin bir diğer önemli ve ders çıkarılması gereken boyutu ise haberin dünyaya nasıl yayıldığı ve bu süreçte yaşanan bilgi kirliliği. Her şey kazanın yaşandığı Zamora'daki yerel bir haber kuruluşu olan Zamora 24 Horas'ın haberi ilk duyulmasıyla başlıyor. Kısa bir süre sonra İspanya'nın ve dünyanın en büyük spor gazetelerinden biri olan Marca haberi manşetlerine taşıyor. İşte bu an olayın küresel bir son dakika haberine dönüşmesindeki kritik eşik. Buna bir nevi marka etkisi diyebiliriz. Uluslararası haber ajansları, özellikle spor masaları, İspanyol futbolu ile ilgili haberlerde markayı birincil ve güvenilir bir kaynak olarak görür. Bu güven, haberin doğruluğunu ikinci kez kontrol etme gereği duymadan hızla kopyalanıp tüm dünyaya servis edilmesine yol açıyor.
V haber kelimenin tam anlamıyla bir virüs gibi yayılıyor. İngiltere'den Nijerya'ya, Hindistan'dan Kosova'ya kadar onlarca ülkenin haber sitesi Diogo Jota'nın ölümünü manşetten veriyor. Ancak bu kontrolsüz ve hızlı bilgi akışı çok ciddi bir gazetecilik hatasını da beraberinde getiriyor. Özellikle İngiltere merkezli birçok büyük ve saygın medya kuruluşu, Liverpool trajik haberi doğrulayan bir kulüp açıklaması yayınladığı şeklinde kesin ifadelerle haberler yapıyor. Bu iddia habere resmi bir teyit katıyor ve kamuoyunun olayı sorgusuz sualsiz kabul etmesine neden oluyor. Fakat gerçek çok farklı. Yapılan detaylı incelemeler ve araştırmalar bu iddianın tamamen yanlış olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Olayın yaşandığı 3 Temmuz 2025 tarihinde ve takip eden günlerde Liverpool Futbol Kulübü'nün resmi web sitesinde ya da sosyal medya hesaplarında bu konuyla ilgili tek bir kelime bile edilmiyor. Kulübün haber akışı, transfer dedikoduları, yeni antrenör ekibi gibi rutin konularla devam ediyor. Yani ortada bir resmi açıklama yok. Benzer şekilde ne Portekiz Futbol Federasyonu ne de acıyla boğuşan Jota ailesi herhangi bir resmi açıklama yapıyor. Sessizliklerini koruyorlar. Bu durum modern gazetecilik ve sosyal medyanın en büyük tehlikelerinden birini gözler önüne seriyor. Bilginin tedarik zinciri boyunca çözünürlük kaybetmesi. İspanya'daki ilk kaynak haberi iddia ediliyor veya raporlara göre gibi temkinli bir dille verirken haber başka bir ajansa geçtiğinde bu nüanslar kayboluyor. Bildirildi ifadesi birkaç saat içinde ve birkaç bin kilometre ötede kesin bir gerçeklik olan doğrulandı ifadesine dönüşebiliyor. Bu hepimiz için çok önemli bir ders. Özellikle sosyal medyada şok edici veya trajik bir haberle karşılaştığımızda kaynağını sorgulamadan, resmi bir teyit görmeden inanmamamız ve paylaşmamamız gerektiğini acı bir şekilde hatırlatıyor. Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin hikayesi bize birkaç temel gerçeği yeniden hatırlatıyor. Birincisi, hayatın ne kadar değerli ve bir o kadar da pamuk ipliğine bağlı olduğu, şöhretin, paranın, başarının ve gelecek planlarının göz açıp kapayıncaya kadar anlamını yitirebileceği gerçeği. İkincisi ve belki de günümüz dünyası için daha önemlisi, bilgi çağında doğru bilgiye ulaşmanın ne kadar kritik olduğu. Bir haberin kaynağını, doğruluğunu ve ardındaki niyeti sorgulamanın dijital bir vatandaş olarak en temel sorumluluklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız. Sonuçta ne kadar plan yaparsak yapalım, babamın da dediği gibi her canın vakti belli. Jota ve kardeşinin kısacık ömürleri bu acı gerçeğin futbol sahalarından hayatın kendisine uzanan bir yansıması oldu. Onları sadece attıkları gollerle değil, bu trajik olaydan çıkaracağımız derslerle de hatırlamak, belki de onlara gösterebileceğimiz en büyük saygı olacaktır. Bu bölümde hissettiklerinizi ve düşündüklerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bölümü beğendiysen beğen butonuna basmayı, düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı ve Geveze Meclisi'ne abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.